Merhabalar arkadaşlar, ben Erkan Öz. Bir Dünyanın Bir programında daha tekrar birlikteyiz. Trader Alsatçı demişti ki, dünyayı hükümetlerin yönettiğini zannediyorsunuz. Oysa dünyayı hükümetler değil, Goldman Sachs yönetiyor. Çünkü arkadaşlar Goldman Sachs öyle bir banka ki, eski çalışanlarının birçoğu, en büyükleri de dahil birçok hükümetin içerisinde zaten kontrol edici pozisyonlarda yer alıyor. Yani Amerika'da Hazine Bakanı oluyor eski Goldman çalışanları ya da Avrupa'da çeşitli merkez bankalarında görev alıyorlar. Avrupa Merkez Bankası başkanlığı yapıyorlar ya da dünyanın çeşitli ülkelerindeki başka hükümetlerde çok kilit pozisyonlar alıyorlar. İşte bu bankanın 2006 ve 2018 yılları arasında CEO'luğunu yapan ünlü Lloyd Blankfein çok önemli açıklamalar ve itiraflarda bulundu. Perşembe günü CNBC'de konuştu ve dedi ki para bedava ve bu da piyasalarda balon oluşturuyor. Blankfein şöyle konuştu. Düşük faiz oranları temel olarak kurumsal yatırımcılar için, yani büyük şirketler için bedava para yaratıyor. The wash of money, yani adeta gökten su gibi yağan para, clearly creating bubble elements, açıkça balon elemanları oluşturuyor. İşte bu kadar net konuşmuş Blankfein. Görüntüde görüyorsunuz. Paranın adeta bedava bir emtia haline geldiğini anlatıyor Blankfein ve diyor ki bir şey bedavaysa siz onun iyi kullanma eğiliminde olmazsınız. Onu aşırı kullanma eğiliminde olursunuz. Bu aşırı para ortamında artık insanların piyasadaki tanınırlığının bir iş planından daha önemli hale geldiğini ve tanınır olmanın sadece para çektiğini belirtiyor. Normalde tarihi ortalamalarla weak credit, yani zayıf kredi notu adeta olan şirketlere ya da kişilere çok az kazanç karşılığında borç verildiğini ve tabii bunun da risk algısını bozduğunu kredi piyasalarında belirtiyor arkadaşlar. Bunlar nedir? Tabii bu Blankfein'in sözleri. Benim size bölümlerdir anlattığım şey. Merkez bankaları özellikle 1971'den sonra paranın sınırsız basılabilmesiyle çok büyük bir kredi balonu oluşturdular. Bu da birçok batması gereken şirketi yüzdürmeye devam etti. Piyasalardaki risk algısını bozdu ve ekonomiyi hastalandırdı. İşte Goldman Sachs'ın CEO'su, eski CEO'su Lloyd Blankfein bütün bunları gördüğünüz gibi itiraf etmiş oluyor arkadaşlar. Görevdeyken böyle hiçbir konuşması oldu mu? 12 yıl boyunca hayır. Daima piyasaların ekonominin güçlü olmasından dolayı yükseldiğini söyledi. Bir balon uyarısı hiçbir zaman yapmadı ve paranın bedava olduğunu da hiçbir zaman söylemedi. Blankfein'in bahsettiği bu sadece reputasyonla, yani tanınırlık, güvenilir imajla para alan işte bu şirketler aslında doğru dürüst üretim yapmıyorlar ve bakın Nikkei'nin yaptığı bir değerlendirmeye göre dünyada şu anda her 4 şirketten bir tanesi zombi. Yani 3 yıldır kendi kazandığı para borçlarının faizini bile ödeyemeyen şirket durumunda ve Amerika'da bu sayı %35'lere doğru gidiyor. Avrupa'da da her 3 şirketten biri haline doğru gidiyor arkadaşlar. Bu şirketlerin arasında çok ünlü olanlar var. Tesla, Netflix, General Motors, Ford. Tesla son 1 yıldır ancak kar edebildi 15 yıllık ömründe. O da operasyonel faaliyetlerden dolayı değil, yeşil bir şirket olduğu için, elektrikli otomobil ürettiği için elde ettiği karbon kredilerinin satışıyla. Ama Tesla'dan çok daha boş firmalar var. Mesela onu taklit eden Nikola, hiçbir ürünü yok. Bir ürün ortaya koydular güya, elektrikli kamyon. Meğerse onun da içinde herhangi bir aparat yokmuş. Çektikleri tanıtım videosunda kamyonu bile iple çekmişler. Buna rağmen bu firmanın bugünkü değeri işte Blankfein'in itiraf ettiği gibi 10 milyarlarca dolar, yaklaşık 30 milyar doları gördüğü bir dönem oldu. Şimdi Blankfein faizlerden dolayı, yani sıfır adeta olan faizlerden dolayı paranın bedava olduğunu ancak itiraf edebilmiş görevden ayrıldıktan 2 sene sonra. Aslında bu bir klasiktir arkadaşlar. Genelde görev yaparken itiraf etmedikleri gerçekleri bu büyük isimler görevden ayrıldıktan sonra itiraf etmeye başlarlar. Blankfein de yeni sökülmeye başlamış. Oysa 2020 krizi o kadar büyük bir krizdi ki görevdeki Merkez Bankası Başkanı da itiraflar yapmaya başladı.
Bakın Jay Powell 18 Mayıs'ta krizin çok akut olduğu o dönemde dedi ki biz parayı dijital olarak basıyoruz. Bir merkez bankası olarak bizim para yaratma imkanımız var. Oysa bugün gidin klasik finans medyası içerisinde ya da klasik ekonomistler içerisinde birçoğu size diyecektir ki QE, bu quantitative easing, aslında para basma değildir. Ama bakın Fed Başkanı ne diyor? Biz para yaratıyoruz diyor. İşte bu QE'yi kastediyor. Yine Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, o da dedi ki yine aynı dönemde 23 Mart'ta Federal Reserve'de, Fed'de infinite amount of cash, yani sonsuz miktarda cash, nakit var, para var. Yani Federal Reserve istediği kadar sonsuz miktarda para basabilir. Bu iki Fed yöneticisi Fed'in isterse istediği kadar sonsuza kadar para basabileceğini, gördüğünüz gibi 2020 krizinin ağır şartlarından dolayı halkı ikna edebilmek için itiraf etmiş durumdalar arkadaşlar. Powell'dan önceki Fed Başkanı Janet Yellen'dı. O da itiraflara başladı arkadaşlar. 14 Temmuz 2020'de yaptığı açıklamada Fed adeta kırmızı çizgileri geçti. Bu ne demek? Diyor ki Janet Yellen, 2020 yılı krizinden sonra Fed o kadar sert bir tepki verdi ki, biliyorsunuz, beni izleyenler başından beri çok iyi bilir. Fed 2008 krizini kurtarabilmek için 200 yılda Amerika'nın bastığı Merkez Bankası parasının 3,5 katını bastı 4-5 yıl içerisinde. Fakat 2020 krizi o kadar ağır bir kriz ki 200 yılda bastığı parayı adeta bir ay içinde bastı. Ve bunu 3 ay boyunca devam ettirdi. Yani toplamda 3 trilyon doları daha sadece 3 ayda bastı ve bunu birçok yere dağıttı. Janet Yellen diyor ki Fed'in mesela diyor yerel yönetimlere ve eyaletlere kredi vereceğini, yani onlardan bono alımı yapacağını asla düşünmezdim. Bu çizgiyi geçeceklerini asla düşünmezdim ama geçtiler diyor. Yani Fed geçilmemesi gereken kırmızı çizgileri geçti diyor. Yine bir başka itirafında Kasım 2019'da, daha 2020 krizi olmadan önce de demişti ki Fed tasarrufçuları cezalandırıyor. Yani savers are getting penalized. It's true. Yani tasarruf eden insanlar cezalandırılıyor. Bu doğru. Yani Fed sıfır faiz politikalarıyla, para basıp bunları büyük kuruluşları vermesiyle dolar kazanıp bunu biriktirmeye çalışanları cezalandırıyor. İşte arkadaşlar, görüyorsunuz, para düzeninin en tepesindeki isimler Amerika'da ve tabii doğal olarak dünyadaki para düzeninde en tepesindeki isimler oluyor bunlar. Aslında benim anlattığım her şeyi kendi açıklamalarının satır aralarında itiraf ediyorlar. Şimdi size iki önemli Merkez Bankası başkanından daha bahsedeceğim. Onların itirafları daha da böyle göz açıcı. Şimdi bu durumda ne yapılması gerekir? Tabii ki insanların sınırlı paralara doğru geçmeleri gerekir. Benim yıllardır söylediğim, 2013'te yazdığım 2020 Büyük Kriz Müthiş Fırsat kitabından beri söylediğim şekilde. Arkadaşlar, bu çok önemli iki Merkez Bankası başkanı bunu da itiraf ediyorlar. Bakın, İngiltere'nin eski Merkez Bankası Başkanı Mervyn King. İşte diyorum ya, bunlar görevden ayrıldıktan sonra itiraflar başlar. 17 Haziran 2016'da çıkan Money Week dergisindeki habere göre aynen şöyle konuşuyor. Bakın, İngilizce olarak şu ifadeyi kullanıyor. In some awful conflagration you will need gold. Yani daha 2016'da diyor ki çok kötü bir kontrol edilemeyen yangın ortamında altına ihtiyacınız olur. 2016'da ortada hiçbir şey yok. Bir hastalık yok, bir ekonomik kriz yok. Zaten biliyorsunuz, bence ekonomik krizimiz de hastalıktan kaynaklanıyor falan değil. Diyor ki çok kötü kontrol edilemeyen bir yangın karşısında altına ihtiyacınız olur. Daha o zaman altının onsu 1300 dolar civarında. Şu anda 1900-2000 dolarları zorluyor. Neden İngiltere Merkez Bankası Başkanı böyle kontrol edilemez çok büyük bir yangından bahsetme ihtiyacı duydu acaba? Düşündürücü. Ve diyor ki İngiltere Merkez Bankası Başkanı burada birçok Merkez Bankası'nın, hükümetin ve bireylerin, ekonomistlerin protestolarına rağmen, işte bu klasik ekonomistlerin kabul etmemesine ve protestolarına rağmen portföylerinde altın tuttuklarını görüyoruz diyor. En önemli isim ise merkez bankacılığının efsanesi Alan Greenspan. Alan Greenspan öyle efsane bir isimdi ki arkadaşlar, Amerika'nın 1987 ile 2006 arasındaki Merkez Bankası Başkanı,
o kadar büyük bir istikrar abidesi olarak kabul ediliyordu ki üniversitelerdeki hocalarımız da bize kendisini bir efsane olarak anlatıyorlardı. Çünkü 4 Amerikan başkanının döneminde hizmet vermişti. Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton ve George W. Bush, oğul Bush. 4 tane başkan değişmesine rağmen değişmiyordu Amerika'da Merkez Bankası Başkanı ve bunu bize Amerika'nın büyüklüğü, gücü olarak anlatıyorlardı arkadaşlar. Fakat Alan Greenspan işte BlankFi'nin bahsettiği bu düşük faiz uygulamalarının adeta yaratıcısıydı. 1987'de başa geldikten sonra bakın bir büyük faiz indirimi yaptı. Ondan sonra bir tane büyük faiz indirimi daha yaptı. Ve muhtemelen birinci faiz indirimi 2000 krizine, ikinci büyük faiz indirimi de 2008 krizine yol açtı. İşte bu efsane, bu bol para politikalarının adeta mucidi, Bernanke'nin öncüsü, yani para basmadan önce düşük faizle bunu yapan Alan Greenspan görevden ayrıldıktan 11 yıl sonra Dünya Altın Konseyi'nin 2017 yılında yayınladığı Gold Investor yayınının Şubat sayısında bakın neler söylüyor. Altını her zaman birincil, öncelikli küresel para birimi olarak gördüm. Hadi buyurun bakalım. Sen Amerikan Merkez Bankası Başkanı değil miydin? Birincil rezerv para dolar değil miydi? Ama işte Greenspan öyle söylemiyor arkadaşlar. Diyor ki altın gümüşle birlikte üçüncü bir tarafın imzasına ihtiyaç duymayan tek para birimidir. Siz bunun yanına arkadaşlar Bitcoin'i de koyabilirsiniz. İşte Bitcoin de öyledir çünkü. Üçüncü tarafı ortadan kaldıran dijital versiyon. Daha sonra sözleri daha da ilginçleşiyor. Enflasyon artışı altının fiyatında da her zaman kayda değer artış olarak gelir diyor. Daha da önemlisi altın standardını savunuyor. Bakın 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına kadar altın standardı uygulandığını ve bu dönemde sıra dışı küresel prosperity yani refah dönemi yaşandığını, çok az enflasyon görüldüğünü ve üretici bir büyümenin yaşandığını belirtiyor. Ve bugün geniş bir kesimde altın standardının çalışmadığına dair bir inanç var diyor. Bunu Türkiye'de de bulabilirsiniz. Bu işte banka kökenli genelde ekonomistlerde. Yurt dışında da bulabilirsiniz. Sorduğunuz zaman altın çalışmaz, altın taş devrindendir. Çok az altın var, bu kadar altınla dünya ekonomisi dönmez gibi saçma sapan fikirler öne sürüyorlar. Bakın Alan Greenspan ne diyor? Bunu demek diyor, altın standardının çalışmadığını söylemek diyor. Yanlış numaralı ayakkabı giyip daha sonra ayakkabıların kullanılmaz olduğunu, çok rahatsız olduğunu söylemek gibi bir şeydir diyor. Altın standardı çökmedi diyor. Başarısız olmadı diyor. Burada önemli olan politikalardı diyor. Yani politikacıların davranışlarıydı diyor. Birinci Dünya Savaşı başladığı için altın standardı bitti. Yoksa altın standardı başarısız olduğu için değil diyor. Ve en ilginç kısım diyor ki bugün altın standardına dönmek çaresizlik olarak görülür. Ama altın standardı olsaydı günümüzde bu kadar aşırı borç içine batmış olmazdık diyor. Bunu ben söylesem Erkan Bey isterseniz Dow Jones'ta çalışın, isterseniz Wall Street Journal'da çalışın, geçmişiniz ne olursa olsun. Siz işte clickbait yapmaya çalışıyorsunuz, siz izleyici çekmeye çalışıyorsunuz diye bana laf edenler oluyor. Hadi buyurun Alan Greenspan işte 2017 yılında bunları Dünya Altın Konseyi'nin bir yayınında açık açık ifade etmiş arkadaşlar. Dünyanın en önemli birinci para birimi altındır ve altın standardı da çok başarılıdır. %100 altın standardı da çok başarılıydı diyor. Doların yaklaşık 19-20 yıl patronluğunu yapmış bir isim söylüyor bunu. Bugün ise Trump ne yapmaya çalışıyor? Başkan Trump altın standardı savunucusu olan Judy Shelton'ı Fed'e üye yapmaya çalışıyor. Judy Shelton hem dijital dolar yapılması gerektiğini hem de bunun altına dayalı olması gerektiğini söylüyor. Ve bütün Amerika adeta yani muhalefet bu işe karşı çıkıyor. Judy Shelton Fed'e üye olamaz, yetersiz diyorlar. Bakın The New York Times'ta çıkan bir köşe yazısında demişler ki Judy Shelton Fed'e katılırsa, üye olursa Allah bize yardımcı olsun. Trump'ın en son unqualified yani yetersiz, liyakatsiz Fed adayı must be rejected, reddedilmeli.
Peki arkadaşlar, Judy Shelton altın standardını savunduğu için gereksiz, yeteneksiz, liyakatsiz oluyorsa o zaman beyler yaklaşık 20 yıl Fed'i ve doları teslim ettiğiniz Alan Greenspan de mi yeteneksiz, liyakatsizdi? Arkadaşlar, ah kardeşlerim. Merkez bankaları bugüne kadar 2008 ve 2020 krizinin işte bu Mart ayında görülen çöküşünü engellemek için korkunç miktarlarda para basıyorlar arkadaşlar. İşte bu tabloda oransal olarak hangi ülkenin ne kadar para bastığını görüyoruz. Burada beyaz çizgi Fed, yani 200 yılda bastığı paranın yaklaşık 6,5-7 katını şu anda son 10 yılda basmış olan Fed bile kendi ekonomisinin %30-35'i kadar bir para basmış durumda. Oysa İngiltere Merkez Bankası kendi ekonomisinin %35'i, Fed'in hemen üzerinde, Avrupa %58'i, Japonya %130'u, İsviçre ise %142'si kadar para basmış durumda. Yani bu İsviçre Amerika'nın oransal olarak neredeyse 4-5 katı kadar para basmış durumda. Japonya ise 4 katından fazla basmış durumda. Avrupa ise 2 katı. Fakat bu korkunç para basma bile ekonomide oluşan bu zombi firmaların, iflas eden şirketlerin ve bireylerin oluşturduğu kara deliği kapatmaya yetmiyor. Daha da fazlasının basılması gerekiyor. Fakat şu anda merkez bankaları, özellikle de Amerikan Merkez Bankası bir duraklamaya girmiş durumda. Fakat bu geçici bir konu bence arkadaşlar. Yeniden bir Mart ayı gibi bir durum yaratıp altında, gümüşte geri çekilmelere, ciddi geri çekilmelere, Bitcoin'de geri çekilmelere neden olsa bile geçici olacaktır ve bu merkez bankaları inanılmaz şekilde para basmaya devam edecektir. Bunu da herkes görüyor. Bütün bu anlattığım itiraflardan dolayı ve merkez bankaları para basmaya devam edeceğinden dolayı bakın neler oluyor son günlerde. MicroStrategy, dünyanın en büyük business intelligence, yani bana göre iş istihbarat, buna iş zekası diyenler de var ama bir gazeteci olarak ben istihbaratı tercih ediyorum. Intelligence kelimesi iki anlamada gelir. Bunlar burada data toplama ve data yayma işleri yapıyorlar ki tam bir istihbarat faaliyeti. İş istihbarat firması 2020'nin başlarında çok önemli bir iş yapmıştı ve kendi rezervlerini, yatırım rezervlerini Bitcoin'e çevirdiğini açıklamıştı. Yüz milyonlarca dolar Bitcoin aldığını açıklamıştı. Son olarak Eylül ayının ortasında 175 milyon dolar daha Bitcoin aldıklarını ve toplam Bitcoin yatırımlarını 425 milyon dolara, yani neredeyse yarım milyar dolara yükselttiklerini açıklamışlardı. Şimdi gelen yeni bir haber 8 Ekim tarihli. Square isimli firma. Square bir elektronik ödeme firması ve onlar da 50 milyon değerinde Bitcoin satın aldıklarını ve Bitcoin ile rezerv tutmaya başladıklarını açıkladılar ki bu toplam varlıklarının %1'ine denk geliyor. Jack Dorsey, şirketin CEO'su, bu açıklamayı yaptı ki Jack Dorsey aynı zamanda daha da önemli bir şirketin CEO'su, Twitter'ın CEO'su arkadaşlar. Dünyanın en büyük sosyal medya devlerinden bir tanesinin CEO'su. Bütün bu itiraflar, açıklamalar ve Merkez Bankası hareketlerinden sonra diyor ki biz Bitcoin'in yanında yer alıyoruz. Tabii biliyorsunuz JP Morgan da bu krize gümüş biriktirerek hazırlanıyordu. Gümüş ve altın fiyatlarını manipüle edip aşağı bastırdığı için yakalanmasına rağmen 2011'de sıfır olan gerçek gümüş varlıklarını hızla arttırmıştı. 2019'da 152 milyon onsa yükseltmişti ki bu tarihte bir özel kuruluşun biriktirdiği en büyük gümüş varlığıydı. Sonraki bölümlerimizde biz bunu 2020 krizi boyunca arttırmaya JP Morgan'ın devam ettiğini görmüştük. 25 Ağustos 2020 tarihli CME raporuna göre JP Morgan'ın gümüş varlığı 166,1 milyon onsa kadar tırmanmıştı. Ancak bu Eylül ayı boyunca gümüş fiyatları biraz düşük kaldığında bakın JP Morgan ne yapmış? 8 Ekim 2020 tarihli rapora göre gümüş varlıklarını 187,8 milyon onsa kadar yükseltmiş arkadaşlar. Korkunç bir alım yapmış. Yani bir yandan büyük firmalar Bitcoin alırken JP Morgan gümüş almaya devam ediyor ve tabii ki dünyanın özellikle üretim üssü olan ülkeleri, yani biliyorsunuz Amerika Apple'ı ve başka ürünleri dizayn ediyor ama bunları üretemiyor. Bunlar nerede üretiliyor? Çin ve özellikle Hindistan'da. Avrupa'da da bu üretim üssü işini Polonya ve bir kısımda Türkiye gerçekleştiriyor. Bu üretim üsleri
Artık bedava üretilen bu kağıt para karşılığında gerçek mal ve hizmetleri batıya transfer etmek istemiyorlar ve paralarını altına doğru geçiriyorlar. Ve son 10 yılda demiş Business Insider, ki bunu aslında 2008 krizinden sonra Fed'in para basmasıyla demek lazım buna, merkez bankaları deli gibi altın alıyorlar. Big buyers of gold demiş ve son 3 yılın tablosunu koymuş buraya. Bakın 2017, 2018 ve 2019'da hangi merkez bankası ne kadar altın aldı. Görüyorsunuz en çok Rusya ve Türkiye, Polonya ve Çin dikkat çekiyor. Özellikle 2019'da Türkiye hepsinden daha fazla altın almış arkadaşlar. Ve bu eğilim de Türkiye'de devam ediyor. Biliyorsunuz altın madeni üretimine ağırlık verdik ve Avrupa'nın bir numarası olduk bu konuda. Ve özel yatırımcılar da bu türev piyasasından altın satın alıp alsat yaparak belki de ticaret yapan özel yatırımcılarda da yeni bir değişim var. Onlar da türev piyasalarında artık nakit dolar tahsilatı yerine direkt gerçek altın tahsilatı istiyorlar. Bakın 2000 krizinde bu oran yükselmiş, 2008 krizinden önce yükselmiş ve şimdi tarihi yüksek seviyeye çıkmış. Yani 2008'den de fazla türev piyasalarında işlem yapanlar gerçek altını bize verin diyorlar. Tablo net arkadaşlar. Bütün büyük finans piyasası profesyonelleri, eskileri bunu itiraf ediyor. Yenileri de durumun farkında. Ülke yöneticileri de durumun farkında. Merkez bankalarından gördüğünüz gibi. Herkes hazırlanıyor gelecek olan olaya karşı. Cumartesi günü btchaber.com'da bir yazı yayınladım. Bitcoin hakkındaydı bu yazı ama siz bunu Bitcoin, altın ve gümüş olarak, yani sınırlı varlıklar olarak düşünebilirsiniz. Trend, ana trend yukarı, bütün bu anlattığım faktörlerden dolayı. Ancak önümüzde iki büyük risk var. Birincisi bu para basma işinde merkez bankalarının ya da hükümetlerin geç kalması. İkincisi de bir dönem basmayı bırakmaları. İkincisi de bu Amerikan seçimlerinde ortalığın karışabilme ihtimali. Buralarda bir sıkıntı çıkması durumuna karşılık ben şu anda portföyümde altın, gümüş ve Bitcoin bulundurmakla birlikte önemli oranda %50'nin üzerinde dolar bulunduruyorum. Tekrar Mart ayı gibi durum görülmesi riskine karşı. Fakat ana senaryomuz burada açıkladığım gibi çok net. Herkes de bunu biliyor. Altın, gümüş ve Bitcoin yükselecek. Büyük bir ihtimalle. Ben de ona göre bu riskler ortadan kalkınca ne yapacağım? Tekrar altın, gümüş ve Bitcoin'in oranını portföyümde %50'nin üzerine, çok daha yukarılara çıkartacağım. Yaz aylarında olduğu gibi arkadaşlar. Amerika'da özellikle bu hükümetin sağlayacağı birkaç trilyon dolarlık bir paketten bahsediliyor. Bu paket geçmesi halinde ufak bir ekleme yapabilirim. Özellikle kripto paralar tarafında bazı altcoin'lere. Onun dışında piyasaları izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen YouTube kanalıma abone olun.